İran'da büyük tasfiye, 2026 dijital kuşatma ve Libya senaryosu. Kıymetli dostlar, Bilinmeyenler Burada kanalına gerçeğin en derin katmanlarını soyup çıkardığımız, manşetlerin ardındaki o büyük ve karanlık laboratuvarı incelediğimiz o stratejik masaya tekrar hoş geldiniz. Bugün takvimler 12 Ocak 2026'yı gösteriyor. Karşımızda sadece bir sokak hareketi, sadece bir ekonomik kriz veya sıradan bir protesto silsilesi yok. Karşımızda binlerce yıllık devlet geleneğine sahip bir coğrafyanın dijital, finansal ve psikolojik kuşatma altında nasıl bir sistemik çözülme sürecine itildiğini izliyoruz. 28 Aralık 2025'te Tahran'ın o kadim kapalı çarşısında esnafın kepenk indirmesiyle başlayan kıvılcım bugün İran'ın tamamını sarmış durumda. Sizlere bugün haber bültenlerinin satır aralarına gizlenmiş, analistlerin bile telaffuz etmekten çekindiği o büyük denklemi her bilginin sağlamasını yaparak sunacağım. Hazırsanız perdeyi en arkadan aralamaya başlıyoruz. Ekonomik tetikçilik ve real operasyonu. Her büyük devrim veya kaos önce mutfaktan ve çarşıdan başlar. İran'da yaşanan bu patlamanın kökeninde aylar öncesinden planlanan bir para birimi çöküşü operasyonu yatıyor. Riyalin Amerikan doları karşısında tarihi dip seviyelere inmesi bir doğa olayı değildir. Küresel finans baronları bir rejimi tasfiye etmek istediklerinde önce o ülkenin satın alma gücü kalkanını delerler. Bu süreç modern literatürde ekonomik tetikçiler olarak adlandırılan yapıların yerel piyasada panik yaratarak sermayeyi dışarı kaçırmasıyla başlar. Tahran esnafının kepenk indirmesi sosyolojik bir patlamanın tetikleyici noktasıdır. Bugün sokaklarda diktatöre ölüm sloganları atan kitleler aslında aylardır ilmek ilmek işlenen bir asimetrik savaş stratejisinin sokağa yansıyan sonucudur. Esnafın devre dışı kalması, orta sınıfın çöküşü ve ardından gelen kitlesel öfke. Bu rejim değişikliği kitaplarının ilk bölümüdür. Devlet aklındaki yarılma, Pezeşkiyan ve Hamaney. İran devlet hiyerarşisinde daha önce eşine rastlanmamış bir iç sürtünme yaşanıyor. Bir yanda Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan 1 Ocak'ta yaptığı o şok edici çıkışla suçu ABD'de aramayın, sorumluluk bizdedir diyerek rejimin kusurlarını ilk kez bu kadar net bir öz eleştiriyle itiraf etti. Bu Bilinmeyenler Burada takipçilerinin çok iyi bildiği bir yöntemdir. Sistem içindeki bir aktör halkın öfkesini dindirmek adına sistemi günah keçisi ilan eder. Pezeşkiyan burada iyi polis rolünü üstlenerek Batı ile kurulacak olası bir masada rasyonel aktör olarak kalmaya çalışıyor. Ancak öte yanda Ali Hamaney klasik mevcut durum temsilcisi olarak dövizdeki yükseliş düşmanının işidir diyerek demir yumruğunu masaya vuruyor. 16 günde 544 ölüm ve 11 bine yakın gözaltı, devletin kendi bekası için halkın bir kısmını feda etmeyi göze aldığının kanıtıdır. Hamaney'in geri adım atmayacağı vurgusu, İran derin devletinin ve devrim muhafızlarının hayatta kalma savaşı verdiğini tescilliyor. Dijital kuşatma ve Starlink doktrini. Gelelim asıl büyük oyuna. Tahran yönetimi interneti kesti. Klasik bir refleks. Ancak karşılarında bu kez farklı bir oyuncu var. Donald Trump ve Elon Musk ittifakı. Trump'ın Starlink aracılığıyla interneti aktif edebiliriz çıkışı sadece bir teknik yardım değildir. Bu bir ülkenin egemenlik haklarının siber yollarla ilhak edilmesidir. Eğer Starlink terminalleri fiziksel olarak İran içine sokulursa ki Pentagon'un masasında duran gizli siber silahlar planı bunu işaret ediyor. Bu İran devletinin halkı üzerindeki bilgi tekeli gücünün sonsuza dek kırılması demektir. Bu bir özgürlük hamlesi mi? Hayır. Bu dijital feodalizm çağının yeni bir cephesidir. ABD İran halkına bedava internet vererek onları kurtarmıyor. Onları kendi kontrolündeki dijital bir ağın içine hapsederek sokaktaki kaosu yapay zeka algoritmalarıyla yönetilebilir hale getiriyor. Bu mermi atmadan yapılan bir kinetik olmayan müdahale biçimidir. Rıza Pehlevi ve MİGA operasyonu. Washington koridorlarında yeni bir slogan yankılanıyor. İran'ı yeniden büyük yap. Devrim Şah'ın oğlu Rıza Pehlevi, Fox News üzerinden Trump'a açık çek veriyor. Pehlevi'nin liderlik etmeye hazırım demesi
Batı'nın İran için bir teokrasi sonrası modelini çoktan hazırladığını ispatlıyor. Bu durum 1953'teki meşhur Ajax operasyonu ile inanılmaz bir benzerlik taşıyor. O dönemde de Musaddık'ı devirmek için sokaklar karıştırılmış ve Şah rejimi tesis edilmişti. Bugün Trump'ın kimin öne çıkacağını izlememiz gerek demese bir seçim süreci yürütüldüğünü gösteriyor. ABD Pehlevi'yi hemen koltuğa oturtmak yerine onu rejimle pazarlıkta bir kaldıraç olarak kullanıyor. Eğer rejim çözülürse Pehlevi modern ve Batı dostu İran'ın vitrin yüzü olarak Tahran'a indirilecek. Netanyahu ve Sadık ortak vizyonu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Pers ulusu yakında kurtulacak açıklaması, bölgedeki asıl niyetin bir jeopolitik yeniden hizalanma olduğunu kanıtlıyor. İsrail için İran'daki rejim değişikliği, Hizbullah ve Hamas'ın lojistik hattının kesilmesi, yani ahtapotun başının koparılması demektir. Netanyahu İran halkına özgürlük vaat ederken aslında İsrail'in bölgesel hegemonyasının önündeki en büyük engeli kaldırmanın peşindedir. Onların sadık ortaklık dediği şey İran'ın bir bağımlı devlet haline getirmesidir. Ayşe Kaddafi'nin uyarısı ve Libya hayaleti. Bu analizin en sarsıcı bölümü burası. Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin kızı Ayşe Kaddafi'nin mesajı adeta bir kehanetvari uyarı niteliğindedir. Ayşe Kaddafi babasının nasıl kandırıldığını hatırlatıyor. Nükleer programınızı bırakın, dünya size açılsın dediler. Sonuç Libya'nın NATO tarafından bombalanması ve yıkımı oldu. Ayşe Kaddafi İran halkına Batı'nın tatlı sözlerine kanmayın diyor. Bugün Libya aşiretlerin ve milislerin elinde bir başarısız devlet haline gelmiş durumdaysa İran içinde hedeflenen demokratik bir refah değil, rejimin yıkılmasından sonra oluşacak kaosla ülkenin parçalanmasıdır. Bu stratejiye literatürde Balkanlaştırma denir. Amaç İran'ı etnik ve dini temelde mikro devletçiklere bölerek bölgesel bir güç olmaktan sonsuza dek çıkarmaktır. Kahrizak'taki ceset torbaları ve false flag şüphesi. Görüntüler dehşet verici. Kahrizak adli tıp merkezinde yüzlerce ceset torbası, kamyonetlere yüklenen isimsiz bedenler, 18 yaş altı çocukların ölümü. Bu trajedinin sorumlusu sadece rejimin kolluk kuvvetleri mi? İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın yabancı müdahaleyi davet etmek isteyen teröristler vurgusu, sahada sahte bayrak operasyonlarının yapıldığını işaret ediyor. Kaosu geri dönülmez bir noktaya taşımak için her iki tarafı da provoke eden, kalabalıkların içine ateş açan görünmez silahlar, küresel istihbarat servislerinin gizli operasyonlar terminolojisinde çok iyi bilinir. Amaç kanın akması ve uluslararası toplumun müdahale için sözde insani bir meşruiyet kazanmasıdır. Halkın meşru talepleri bu karanlık odakların elinde birer siyasi yakıt haline getirilmektedir. Analizimizin en önemli yerine geçiyoruz. Bugün İran'da sadece sokaklar değil, zihinler de işgal altında. Sosyal medyada yayılan dezenformasyonlar, yapay zeka ile üretilen ses kayıtları ve videolar halkın öfkesini sürekli diri tutmak için kullanılıyor. Bu insanların neyi düşüneceğini değil, nasıl hissedeceğini belirleyen bir nörosiyasal saldırıdır. İnternetin kesilmesi bu yüzden devlet için bir zorunluluktu. Ancak Starlink bu barajı yıkmak için tasarlanmış bir siber koçbaşı görevi görüyor. Türkiye'nin duruşu ve bölgesel istikrar. Ankara bu süreci en endişeli izleyen başkentlerden biri. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in dışarıdan müdahale kriz yaratır uyarısı Türkiye'nin bölgedeki istikrar önceliğini vurguluyor. Türkiye biliyor ki İran'ın istikrarsızlaştırılması demek, devasa göç, milyonlarca İranlının Türkiye sınırına yığılması demektir. Güvenlik boşluğu, terör örgütlerinin PKK, PJA bu boşluğu doldurarak yeni bir teröristan kurma çabası. Enerji kesintisi, enerji hatlarının güvenliğinin yok olması ve küresel arz krizinin tetiklenmesi. Türkiye bu tehlikeli oyunu gördüğü için egemenlikçi bir duruş sergiliyor ve İran'ın kendi dinamikleriyle çözülmesini savunuyor. Dış müdahale sadece bir yangını körüklemek değil, tüm bölgeyi o ateşe atmaktır. Çin'in sessizliği ve ejderhanın hesabı. Dünya basınının gözden kaçırdığı bir diğer detay ise Pekin'in sessizliği. Çin için İran, kuşak ve yol girişimi projesinin en kritik geçiş kapısıdır. İran'daki rejim değişikliği Çin'in Orta Doğu'daki enerji güvenliğini ve ticaret koridorlarını tehlikeye atar.
Washington, İran üzerinden aslında Pekin'e bir checkmate yani şahmat hamlesi yapmaktadır. Eğer İran düşerse Çin'in Avrasya stratejisi ağır bir darbe alacaktır. Sonuç, perde arkasındaki gerçek final. Kıymetli dostlar, bilinmeyenler burada diyerek bu devasa denklemi toparlayalım. İran'da yaşananlar basit bir esnaf eylemi değildir. Bu 2026 yılının başında Orta Doğu'nun haritasını yeniden çizmek isteyenlerin başlattığı bir büyük tasarım hamlesidir. Ekonomik çöküş operasyonun zeminidir. Starlink operasyonun dijital silahıdır. Rıza Pehlevi operasyonun alternatif vitrinidir. Ayşe Kaddafi'nin feryadı operasyonun acı ve tarihi hatırasıdır. Bugün İran'da akan kan sadece bir rejim değişikliğinin bedeli değil, aynı zamanda bir ulus devletin küresel sistem tarafından tasfiye edilme çabasıdır. Trump yönetimi 13 Ocak'ta briefing alacak. Bu briefingden çıkacak karar ya Orta Doğu'yu büyük bir savaşa sürükleyecek ya da İran'ı içeriden çürüterek yeni bir Batı korumalı dönemi başlatacaktır. Ancak unutmayın, gerçek dışarıda bir yerde ama o gerçek her zaman en karanlık köşede saklanmak istenir. Biz burada o karanlığa ışık tutmaya devam edeceğiz. Gerçeği arayanlar her zaman görünenin altına bakmalıdır. Esen kalın.